Merhabalar herkese. İki İnsan Bir Kedi, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne için toplandık burada Peromer? Bugün Kanada'ya nasıl... Allah! Evet. Bugün Kanada'ya nasıl basketi getirdik? Getirirken neler yaşadık? Kanada'ya nasıl evcil hayvan getirirsiniz? En azından Toronto'ya nasıl kedinizi getirebilirsiniz? Bunu öğreneceğiz. Evet, o zaman hemen konuya başlayalım. O zaman istersen şu şekilde anlatalım. Kanada'ya gelmeden önce Türkiye'de neler yaptık? Neler yapılması gerekiyor? Uçuşumuz nasıl geçti? Nasıl yönettik uçuşumuzu? Havaalanında neler yaptık? Ve Toronto'ya geldikten sonra neler yaşadık acaba? Evet, çok güzel. Nasıl yönettik uçuşumuzu deyince kendimi pilot gibi hissettim ama olsun. Ben de öyle. Çok Söyledikten sonra oldu. kendimi öyle hissettim ama aslında uçuş planımızı nasıl yönettik? Öncelikle Türkiye'de veterinerimize gittik ve çocuğumuzun eksik bir aşısı var mı vesaire sormak için. Onlar da baktı, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Şunun için bu önemli. Kuduz aşısı çok önemli, çok kritik. Kuduz aşısının yapılmış olması gerekiyor ki yurt dışına çıkabilsin, bunun için izin alabilsin. Bizde eksiklerimiz varsa onları tamamlamak üzerine gittik. Eksiklerimizi tamamladık ve pet pasaportumuzu aldık. Onun dışında ne aldık? Evet, veterinerimizden böyle bir belge aldık. Ne diyor? Bastet isimli kedinin uçakla yurt dışına seyahat etmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Evet, yurt dışına çıkmadan önce yapılması gereken, demiştik hani kuduz aşısı çok önemli vesaire. Diğer bir önemli şey çip. Çocuğumuza çip taktırmamız gerekti. Bu enseciğine çipi böyle enjekte ediyorlar. Enjekte çok küçük bir şey. Bu arada hani çip deyince insanın aklında robotlar falan öyle bir şey var. Yani zaten çok mikro bir şey. Çip taktırmanız gerekiyor ki yurt dışına çıkabilsin. O da onun kimliği gibi oluyor. Yani burada onun hangi veterinere bağlı olduğu, sahibinin adı vesaire gibi şeyler yazıyor. Bu şekilde herhangi bir sıkıntı durumunda size bu şekilde ulaşabiliyorlar. Evet, böyle bir kağıt alıyoruz. Ondan sonra bununla beraber ve pet pasaportumuzla beraber Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Nereye bağlıysak. Giderken tabii ki sevgili basketçimizi de götürdük. Çünkü hayvanımızı da görmek istiyorlar. Orada hem muayenesi yapılıyor hem belgeleri aynı anda hazırlanıyor. Ve bu iş için bir ücret talep ediyorlar mı? Ediyorlar. Ne kadar ediyorlar Peromer? Biz yaklaşık bundan 4 ay öncesinde gittiğimiz için fiyat 240 TL'ydi. Ancak bu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilçe müdürlüklerine göre değişiyor mu? Veya şu anda miktar değişti mi bilmiyorum ama bizim ödediğimiz fiyat 240 TL'ydi. Yalnız ufak bir şey söylemek istiyorum. Gitmeden önce mutlaka rezervasyon almanız gerekiyor. Evet, çok önemli. Rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra giderseniz çok daha iyi olur. Beklemeden, çünkü sizin için belki çok problem değildir ki biz Türk insanlar için beklemek gerçekten büyük bir problem. Bu minnoşlar beklemesinler diye söylüyorum. Randevu alıp giderseniz eğer bir sıkıntı kalmadan güzelce bakarlar. Zaten çok ciddi bir muayene yapmıyorlar. Sadece bakıyorlar hayvancıklara. Yani hem siz rahat edersiniz hem de sevdiceğiniz rahat eder. Bu şekilde hızlı bir şekilde işlemler ilerler. Orada işlemleri gerçekleştirdikten sonra bize Tarım Bakanlığı şöyle bir belge verdi. Bu çok önemli. Bunu kaybetmiyorsunuz zaten. Saklıyorsunuz seyahatiniz boyunca da, bu yanınızda olsun. Valize atmayın bizce. Değil mi? Evet, çünkü havalimanında bu belgeyi sizden isteyecekler. Bu belgeye göre hayvanınızın çıkışına izin verecekler. Aynen öyle. Ve şu ayrıntı çok önemli. Bakanlığa gitme süreniz neden önemli? Bakanlığa gittikten sonra 10 gün içinde yurt dışına çıkmanız gerekiyor. O yüzden randevu aldığınız tarih çok önemli. Buna da dikkat ederek randevuyu alırsanız hakkınız yanmaz veyahut da o süreyi doldurmamış olursunuz. Böyle söyleyeyim. Şimdi bu süreci tamamladıktan sonra uçak süreci başladı. Uçak için gereken eşyalar vesaire var mıdır? Evet, var. Ama hepsinin ötesinde bizim çılgınlar gibi merak edip araştırdığımız bir nokta vardı ki o da şu. Merak etmeyin arkadaşlar, Kanada'da herhangi bir karantina süresi bulunmuyor. Yavrucekleriniz hiçbir şekilde karantina altına alınmıyor. Ve ayrıca diğer pek çok ülke, özellikle Avrupa ülkelerinde olan şey Kanada'da yok. Bu nedir? İşte yurt dışına çıkmadan 3 ay kadar önce bir kan tahlili veriyorsunuz. Bu Ankara'ya gidiyor, Ankara'dan falan, böyle bir şey yok. Bu Avrupa Birliği ülkeleri için gerekli olan bir şey. Yani Avrupa'ya gidecekseniz o olay var. Ankara'ya kan tahlili yollanıyor falan ama Kanada'da ve Amerika'da da galiba öyle. Böyle bir durum söz konusu değil. Tüy burnuma kaçtı. O değil de Perimay, basket ne yapıyor şu an? Bilmiyorum da tüy çok kötü. Evet. Ve hepsinden öte Murat'ın da belirttiği, üstünü altını her yanını çizdiği gibi kuduz aşısı. Kuduz aşınız tam olmak zorunda sevgili kedicikler, haberiniz ola. Evet, geçelim uçak kısmına. Öncelikle uçuşunuzda bu minnoşların yanınızda olabilmesi için kendilerinin ve onları taşıyacak
uluslararası ölçülere uygun olan kabın toplamda 8 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Yani ton dişinizin tombik olmaması gerekiyor. Bizim minnoş kabımız bu şekildeydi gördüğünüz üzere. Evet, böyle bir şey vardı ve bu da standartlara uygun olduğu için biz bunu bu arada daha önceden almıştık. Evet. Yani bu olay hiç gün yüzünde yoktu. Biz bunu almıştık ki veterinere götürebilelim diye. Fakat bu kıstaslara uygunmuş. Bununla seyahatimizi gerçekleştirdik. Evet. Ayrıca bunun içerisine bir pet, bildiğiniz bu çocukların altını açma şeyleri olur ya, petleri. Onlardan aldık, onlardan serdik. Bizim çocuğumuz için hiçbir sıkıntı olmadı çok şükür. Herhangi bir kaka yapma, çiş yapma, kusma hiçbir şey yaşanmadı ama önlem her zaman iyidir. Ama kediler genelde tutuyormuş bu arada. Evet. Çişini, kakasını, yani köpekler gibi değil. O anlamda biraz daha rahatlar. Evet. Evet. Ayrıca yanımıza bir kaba su ve bir kaba mama aldık. Ki bizim aktarmayla birlikte ortalama neredeyse bir güne yakın süremiz dışarıda geçmesine rağmen sevgili çocuğumuz su içmedi, yemek yemedi, herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Yani sadece en başta biraz korktu, onun dışında uyuyarak geldi, biraz tedirgin oldu. Ve hepsinden öte şunu söylüyorum, veterinerlerinize sorabilirsiniz. Herhangi bir uyuşturucu madde ya da ilaç ya da bir şey, krem vesaire alması gerekiyor mu kedinizin diye. Bizim veterinerimiz bize bir tane önerdi ama kesinlikle tavsiye etmiyorum kullanmasını. Hayvancağızın metabolizmasını bozmanıza gerek yok dedi. Biz de onun tavsiyesine uyarak yanımıza aldık ama hiçbir ilaç kullanmadık gerçekten. İlk 10-15 dakika biraz zorlu geçti. Korktu, sesini hiç çıkarmadı. Evet. Ama sonrasında çok rahat geldi. Ben de eğer zorunda değilseniz kesinlikle hayvanınızın ilaç kullanmasını önermiyorum. Nacizane kendi fikrimdir. Evet, ya tatlı işiniz eğer çok böyle hırçın bir hayvan değilse mümkün olduğunca bu şekilde. Yani normal ve hani standart koşullarda onu sakinleştirmeye çalışın. Çok işte severek veyahut da kucağınızda tutarak vesaire. İnanın zaten Bu daha korkudan faydalı. sinecek yani. Çok korkuyorlar. Öyle bir durum oluyor. Yani. Evet, o zaman uçak boyutuna geliyorum. Öncelikle kedişinizin sizinle birlikte uçağı paylaşabilmesi için yapmanız gereken şeyler var. Mesela kendi uçak biletinizi aldıktan sonra hayvanınız için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her uçakta belli bir maksimum sayı bulunmakta. Yani belki de siz biletinizi alsanız bile o uçakta maalesef kedinizle birlikte uçamayabilirsiniz. Bunun için kendinizi garantiye alın. Uçuş için firmayı arayın, teyit alın, rezervasyonunu yapın. Gerekirse ondan sonra eğer ihtimal varsa biletinizi öyle alın. Daha önceki videolarda bahsetmiştik ama kısaca değinmek istiyorum. Biz bu nedenle bir tane biletimizi iade ettik. Şöyle ki... Çözemediler. Bunu sen anlat çünkü benim gerçekten sinirlerim zıplıyor. Air Canada'ya dava açmak istiyorum nedense. Ve açsam da zaten bir şey değişmez ama çok yordular bizi. Buyurun. Daha önceden Air Canada'dan gayet makul bir fiyata uçak bileti almıştık ikimiz için. Ve bahset içinde herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Ancak rezervasyon için ne zaman kendilerini arasak hiçbir şekilde ulaşamadık. Hiçbir şekilde ulaşsak da sorunumuzu çözemediler. Bu arada Kanada'ya aramanız gerekiyor. Evet. Ulaşamanız gerekiyor. Yani Türkiye'den Kanada'ya aramanız gerekiyor. Türkiye'deki temsilcileri zaten aradığınız zaman sadece bilet satışıyla ilgileniyorlar. Yok hayvan rezervasyonu vesaire onlara bakmıyorlar. Buraya arıyorsun, arada saat farkı var. İşte fatura vesaire ve buradakilere ulaşamıyorsun. Evet. Ve günün sonunda sonuç olarak bizim rezervasyonumuzla ilgili problemimizi çözemediler ve biz de biletleri iade etmek durumunda kaldık. Çünkü sevgili çocuğumuzla uçmak bizim için her şey demekti. Birazcık daha pahalı olmasına rağmen biz uçuşumuzda Lufthansa'yı tercih ettik ve Lufthansa ile birlikte sorunsuz şekilde geldik. Evet, buradan sonrası şu şekilde devam ediyor. Uçağa rezervasyonumuzu yaptırdık bahset için. Daha sonra havalimanına geldik. Havalimanında valizlerimizi teslim ettiğimiz sırada sevgili çocuğumuzun parasını ödememiz gerekti. Peki biz Eylül 5'te 2019 yılında ne kadar ödedik? Buraya yazmışız. O zamandan yazmışız bunları görüp de. 632,73 TL ödemişiz. Yani 632,73 TL çocuk için. Evet. Yalnız muhtemelen bu fiyat şu anda değişmiştir çünkü kendilerinin aldığı fiyat euro bazında alınıyordu. Dolar ve euro şeklinde alınıyor. Şu anda da biliyorsunuz Türkiye'nin ekonomik durumu nedeniyle dolar euro birazcık değişken hep dalgalıydı. yaşadığı için bu miktar artmış olabilir, azalmış olabilir demeyi çok isterdim ama öyle bir şey imkansız. Artmış olabilir. Ben de sanmıyorum. Keşke öyle olsa, evet. Evet. Onun dışında uçağımıza gönül rahatlığıyla bindik. Kendisi benim kucağımda, daha doğrusu çantasının içinde, çantası da benim kucağımda bütün yol boyunca geldi. Biz Frankfurt'ta aktarma yaptık ve yaklaşık 5 saat Frankfurt'ta bekledik. Çok zordu. Bizim için bile çok zordu. Bastet'i düşünemiyorum bile.
çıkarız onu gezdiririz diye düşündük ama böyle bir şey olmadı. Sindi, kesinlikle çantasından çıkmadı. Çok korktu. Evet. Dediğim gibi asla tuvalet yapmadı, kusmadı, hiçbir şey yiyip hiçbir şey içmedi. Ve bu şekilde yolculuğumuzu tamamladık. Kesinlikle bu arada hiçbir şekilde miyavlamadı, hiçbir ses çıkarmadı. Ve geldik sevgili Toronto Pearson International Havalimanı'na. Evet. Şöyle bir sırayı izliyorsunuz. Uçaktan çıkıyorsunuz. Kendi gümrük işlemleri için gümrüğe gidiyorsunuz. Aynen. Pasaportunuzu gösteriyorsunuz, vizenizi gösteriyorsunuz vesaire. İzinlerinizi alıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Daha sonra kendi permitiniz için, study veya work permitiniz için bir yere gidiyorsunuz. Orada sıra bekliyorsunuz. Bu sırada sizinle birlikte sevgili kediciğiniz de bekliyor. Evet. Oradan izninizi aldıktan sonra valizlerinizi almadan hemen önce sevgili yavruşunuzu götüreceğiniz onun için ayrı bir gümrük kısmı bulunuyor. Evet. Buraya gidip onun işlemlerini yapıyorsunuz. Evet. Evet, aynen öyle. Bastet için gümrük işlemlerine girdiğimizde orada Bastet'e bakmak istediler. Bastet'i çıkardık, baktılar. Onun dışında işte bu almış olduğumuz belgeleri tek tek gösterdik kendilerine. Pet pasaportumuz da tabii ki. Onun dışında mesela internetten daha önceden bizim araştırdığımızda gördüğümüz şey bir ücret alındığıydı o bölgede. Fakat bizden herhangi bir ücret talep etmediler Bastet için. Bunları gösterdikten sonra bize yol verdiler. Evet, hiçbir ücret Evet. ödemedik. Minnoşumuzu sevdiler ve bizi gönderdiler. Evet. Bizim şöyle bir şansımız vardı. Bizim burada bir arkadaşımız vardı ve biz kendisinden rica ettik. Yaklaşık 24 saattir yolda olduğumuz için ve artık Bastet'in gerçekten en çok tuvalete ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz için kendisinden rica ettik. Bizim için kalacağımız eve bizden önce tuvalet ve kum alıp götürdü. Eğer böyle bir imkanınız varsa lütfen siz de hayvanınız eve gelmeden önce bir şekilde kumunu ve tuvaletini temin etmeye çalışın. Çünkü gerçekten onlar için çok zor oluyor. Ve özellikle yaklaşık 5 saat kadar havalimanında bekleme süreniz olduğu için, yani gümrük işlemleri vesaire, bu onun için daha çok işkenceye dönebiliyor. Evet. Hayvancağız harap oluyor. Altına işememesi, sıçmaması zaten mucize bence. Ona böyle bir güzellik yapmaya çalışın imkanınız varsa. Evet. Oradan çıktıktan sonra eve gittik falan filan vesaire. Şimdi Bastet için bir sonraki adım ne oldu? Bir süre sonra... Toronto'daki işlemler. Evet. Bir süre sonra nerede ikamet ediyorsanız, o da burada zaten yaygın bir şey, her şey için bu geçerli. Biz yakındaki bir veterinere kendisini götürdük. Kendisinin kontrolünü yaptırdık, buradaki ilk kontrolünü ve buradaki ilk kaydını yaptırdık veterinere. Bunun için belli bir ücret aldılar. Çünkü muayene ücreti var vesaire, veyahut da bakmak istediler aşılarına ne yapılmış ne yapılmamış vesaire, veyahut da ne yaklaşmış. Bunları kontrol ettiler. O ücretlerden kısaca bahsedelim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Muayene ücreti veterinerden veterinere değişen bir şey. Kimi 80, kimi 100, kimi 120, Evet, öyle kimi bir şey varmış. herhangi bir para alabiliyor. Yani bu gideceğiniz veterinere göre değişecek bir para. Onu söyleyelim öncelikle. Sonralıkla biz ne kadar para verdik muayene ücreti? Bizim veterinere verdiğimiz para da 98, kaçtı tam söyleyeyim, $70. 98,70 dolar bir muayene ücreti, vizite ücreti veriyorsunuz. Ve bundan sonra da işte bakıyorlar. Zaten ekstra bir şey yapılması gerekiyorsa o anda yapıyorlar. Ama önemli olan şey veterinere kaydettirmeniz. Çünkü veterinere kaydettirdikten sonra internetten Toronto Büyükşehir Belediyesi ne? Animal Service'e pet license için başvurmanız Başvurabiliyorsunuz. gerekiyor. Ama bunun için kayıt yapmanız gerekiyor önce. Çünkü size orada diyor ki hangi veteriner sizin veterineriniz diyor, onu öğrenmek istiyorlar. Bu amaçla yani. Buyurun devam edin efendim. O zaman Toronto Animal Service Pet License kısmına geçiyorum. Açıklamalar kısmına zaten internet adresini bırakacağız. Biz de online olarak yaptık. Şu şekilde aşağıdaki adrese tıklayıp oradan sadece adımları takip ederek hayvanınızın kaydını yapabiliyorsunuz. Başvuru ücreti sadece $15 ve buradan isterseniz diğer hayvanlara, barınaktaki hayvanlara bağışta bulunabiliyorsunuz. Eğer böyle bir imkanınız varsa tabii ki tavsiye ederim, gönlünüzden de koparsa donation'ınızı eksik etmeyiniz lütfen. Evet. Onun dışında sadece $15 ödüyorsunuz. Başvuru yaptıktan yaklaşık 2 hafta kadar sonra, 2 hafta içinde evinize şöyle minnoşça bir kayıt zımbırtısı geliyor. Zaten göreceksiniz. Hayvancığınızın etiketi aslında. Bu onun kimlikçiği. Yani Kanada'daki kimlikçiği değil mi? Burada bir numara falan var. Onun sanki böyle hani vatandaşlık numarası gibi oluyor burada. Evet, veteriner neden önemli? Çünkü veterinerde daha önce Murti'nin bahsettiği bu çip olayı vardı arkadaşlar. Neler yaşandı veterinerde çiple ilgili Murti? Buradaki veterinerden bahsediyoruz. Evet. Tabii ki burada önce çipini bir okutuyorlar. Oradaki bilgileri alıyorlar ve daha sonra oradaki bilgileri güncelliyorlar. Çünkü buradaki veterinere kayıt yaptırdıktan sonra artık buraya bağlı oluyor kendisi. Ve burada işte adres değişikliği vesaire, onları tekrar düzenliyorlar. Ve bu gördüğünüz küçübaş mini güç zımbırtı da aslında sizi sonunda çipe bağlıyor.
Allah korusun kimsenin hiçbir şekilde başına gelmesin. Ama olur ya dünya hali. Hayvanınız kaçtı ya da kayboldu ve onu birisi buldu ve boynunda bu minnoş şeyi gördü. O zaman giriyor internet sitesine, bunu yazıyor ve çipi ve bununla birlikte bunların sayesinde size ulaşabiliyorlar. Ki bu çok güzel bir şey çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Toronto'da sokakta kedi ve köpek yok. Yasak yani bu arada. Hani şöyle dışarıda kedi veyahut da köpek görüyorsanız muhtemelen o gezmeye çıkmıştır. Gezip dönen kedilere sıkıntı yok ama sokakta kedilerin ve hayvanların yaşaması yasak. Bu da tabii ki onlar için çünkü çok soğuk. Yani yaşamak mümkün değil. Bu arada şunu da belirteyim. Çünkü çok soruyorlar, bak bunu da çok soruyorlar. Efendim veteriner ücretleri çok pahalıymış, doğru mu? Bunu da buraya ekleyeyim ki hani unutmayalım. Çok pahalı mı? Yani Türk parasıyla düşününce tabii ki pahalı ama Türk parasıyla düşünmeyince yani hemen hemen aynı, hatta biraz daha bazı şeyler burada daha ucuz, onu belirteyim. Örnek olarak ne verdik burada? İşte parazit için parazit yaptılar. 79,42 dolar vermişiz. Yalnız bu hani Türkiye'deki o enseden yapılan veya işte dış iç parazit o kadar basit şeyler değil. Bu hani parazit ve ekstra bir sürü bilmem kaç tane bir şeyin olduğu bir aşı. Evet yani bir sürü şey yapıyor. Sadece parazit yapmıyor aslında, bir karma bir şey muhtemelen. Onun dışında mesela 3 yıllık buradaki kuduz aşısı ya da 2 de olabiliyormuş galiba ama bize 3 yıllık yapıldı. 3 yıllık aşı 32,50 dolar. Çok ucuz böyle düşününce. Yani bazı şeyler çok ucuz, bazı şeyler pahalı gelebilir size. 32,5 verdik. Onun dışında başka bir aşı daha var. Buna ne dediklerini tam hatırlamıyorum ama böyle atom gibi bir şey. Hani böyle power, gain, hani evet, o ayarda bir şeydi yani. Karma aşı. Aslında yani pek çoğunuz biliyorsunuzdur veya bilmiyorsunuzdur, bilemiyorum. Bilmiyorsanız da şu anda söylüyorum. Kediler için 2 tane hayati önem taşıyan aşı var. Bunlardan birisi kuduz, birisi de şu anda Murat'ın bahsettiği aşı aslında. Ya bunun adını tam hatırlamıyorum ama böyle şey gibi bomba, hani öyle bir adı var, böyle gaza getiren. Bunu şey yapınca taşa kafa atıyor hayvanınız falan tarzı. Evet, neydi bunu yaptılar. FVRCP nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Aynen, bu da 32,5 dolar bu arada. Bunun dışında bizler gelmeden önce bayağı bir telaşlanmıştık bu kısırlaştırma konusunda. Çünkü genelde şey diyorlar işte gelmeden önce kısırlaştırın, işte burası çok pahalı, şöyle böyle bilmem ne falan. Arkadaşlar bunları da öğrendik. Eğer Kanada'da, Toronto'da bir şekilde bir yerde kısırlaştırma işlemi yapmak isterseniz ortalama 1000-1300 dolar arası bir para alıyorlar kısırlaştırma için. 4,5'a çarparsanız tabii ki pahalı. Ama 4,5'a çarpmazsanız bunu normal hani burada kazanıyormuş gibi düşünürseniz bu para neredeyse Türkiye ile aynı. Aynı yani. Tabii ki biliyorum Türkiye'de de 200 liraya 400 liraya yapan yerler de var. Ama biraz daha ortalama ve ortalama üstü bir yere bakarsanız minimum 1000 lira fiyat çekeceklerdir size. 1000 lira da böyle indirimli hali falandır o. 1200-1300 TL falandı evet. Benim hatırladığım. Burada da bütün işte işlemler, o uyuşturmalar, analizler, kan testleri, zartlar, zurtlar her şey dahil bildiğim kadarıyla 1000 dolar, 1100 dolar civarı bir şeye kısırlaştırma işleminizi yapabiliyorsunuz. O zaman bizi bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diyeceğim bir şey var mı? Umarım sizlerin de minnoş arkadaşları, dostları, çocukları vardır ve umarım onları buraya sağlıklı ve huzurlu bir şekilde getirebilirsiniz. Çünkü onlar sizin çocuklarınız, onları lütfen arkada bırakmayınız. Evet, buradan mesajımız olsun. Bunları da çünkü çok duyduk. Ne de olsa kedi, köpek, onu oraya mı götüreceksin, orada yeni bir hayat kuracaksın? Hayır, bir aileyseniz aileyi, sen nasıl karını, kocanı veyahut da işte kim gelecekse buraya, onunla geleceksen arkada bırakmıyorsan onu da bırakamazsın. Yani ben bunu kabul edemiyorum bir türlü. Onları da ailenizi nereye götürüyorsanız götürün çünkü onlar da sizin ailenizin bir parçası. Bunu unutmayalım. Evet. Çocuklarınıza ve kendinize lütfen iyi bakın. Sizleri seviyoruz ve öpüyoruz. Toronto'dan sevgiler. Abone olmayı, işte zilciye falan basmayı unutmuyoruz. Yorum varsa, soru varsa bu konularla alakalı aşağı alalım. Görüşürük. Instagram şey var, onu da atacağım. Ya Instagram, Facebook ya işte bir şeyler. Bir şeyler yani.